İki kadını öldürdü, sonra yeniden televizyon programlarına çıkıp eş aradı. Bir cinayete kader, diğerine ise nefsi müdafaa dedi. Peki iki kadının katili kendisini nasıl kurban olarak görebilir? Hanımını mı öldürdün? Kader olarak. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, likelamayı ve hype'lamayı unutmayın. İyi seyirler. Sefer Çalınak 2014 yılında ilk televizyon programına çıktığında 62 yaşında olduğu söyleniyor. Buna göre de aslında doğum tarihi 1952 ya da 1951 yıllarına denk geliyor olsa gerek. Bilinen hikayeye göre 17 yaşındayken ilk evliliğini Fadime ile yapıyor. Fadime kendisinden yaşça büyük biriyle evlendirilmek isteniyor. Ve Sefer Çalınak ise kuzeni olan Fadime'yi kaçırmak istiyor ve onunla evlenmek istiyor. Ve bir süre sonra da zaten Fadime'yi kaçırıyor ve evleniyorlar. Evleniyorlar ama tabii ki imam nikahıyla, yani resmi bir evlilik söz konusu değil. Bu ikili evlendikten birkaç ay sonra aslında bir takım tatsızlıklar başlıyor. Bu birkaç ay içerisinde Fadime'nin davranışlarının değiştiğini öne sürüyor ve Fadime'nin davranışlarının artık katlanılamaz bir hale geldiğini ifade edecek daha sonra kendisi. Tabii ki bir süre sonra kıskançlık ve elimden bir kaza çıktı, öldürdüm dediği olaya geliyoruz. Felakete Böyle bir sebep zulüm yaptın. olan şey sade kıskançlık ve bir de hal ve hareketleri hoşuma gitmediği için. Hiç kimsenin haberi yokken gittim, olay yarattım. Olmaması gerekirken. Ama kaderim, ne yapalım? Kıskançlıktan dolayı mı üzgünüm. yaptın bunu? Evet, herhalde kıskandım ve gördüğüm hal ve hareketlerden dolayı bu olaya teşebbüs ettim. İlk cinayetin tarihi resmi olarak bilinmiyor. Yani kamuoyunda buna açık bir kaynak olmadığı için doğrudan şurada oldu, şu dönemde oldu diyemiyoruz. Ama 2014 yılında Sefer Çalınak'ın 62 yaşında olduğunu varsayarsak ve 17 yaşında evlendiğini de göz önünde bulundurursak aslında bu cinayetin 1960'lı yılların sonu ve 70'li yılların başlangıcında olduğunu öngörebiliyoruz. Çalınak'ın anlatımları yıl içerisinde değişecek ama verdiği ifade ve neden öldürdüğünü şöyle gerekçelendiriyor. Niye yaptın böyle bir şey? Cahillik, çocukluk, ne bileyim artık yani. Ne bileyim, ben kendim bile inanamadım bu yapmış olduğum hareketlere. Kendisinin bana karşı davranışları çok değişmişti. Ben onun davranışlarından işkillendim, gıcık kaptım ve öldürdüm. Bana ne bileyim artık yani, hiç benim kabul etmeyeceğim hal ve hareketleri yapınca ben de gıcık kaptım. Ne bileyim artık, elimden bir kaza sonucu kader kurbanı olarak cezaevine düştüm. Gıcık kaptım davranışlarına, çünkü onunla daha önce evlendirmek istedikleri o yaşça büyük adam da köye geldi ve açıkçası içten içe bir kıskançlık, bir paranoya ve bir cinayete sebep oldu bu durum. Kanım dondu şu an. Evet. Olması iyiydi ama oldu, pişmanım. Ne bileyim artık. Arkadaşlar, ilk cinayete baktığımızda, yani Fadime cinayetine baktığımızda Fadime'nin davranışları, hal ve hareketleri belirleyiciydi diyor. Ve ben bu hal ve hareketlerine gıcık kaptım diyor. Bakın, özet bu. Şimdi bütün cinayeti aslında Fadime'nin üstüne yıkıyor. Onun yüzünden böyle oldu diyor ve ben bir kader kurbanıyıma getiriyor. Şimdi bizim psikolojide Otello sendromu dediğimiz bir sendrom var arkadaşlar. Bu sendromda kişi inandığı gerçekte somut bir veri olmasa bile inandığı bir takım doğrulara ve bir takım paranoid düşüncelere, hezeyanlara, sanrılara kendisini kaptırır ve bunları içinde büyütür. Yani şöyle düşünün, Fadime'nin gıcık kaptığı o davranışlar kıskançlıkla ilgili, onu aldatmasıyla, belki terk etmesiyle ilgili durumlar ve bunu içinde büyüten bir Sefer Çalınak var. Biz buna Otello sendromu diyoruz. Otello sendromu neden olur ve kimde ortaya çıkar diye de hemen böyle çok kısa değinmek istiyorum. Aslında çok önemli 3 başlık var. Bunlardan bir tanesi yoğun madde kullanımı. Her şeyin başını çektiği gibi. Ancak Sefer Çalınak'la ilgili böyle bir bilgiye rastlamıyoruz.
Bir diğeri ciddi derecede şizofreni tanısı almış olması. Yani ağır bir şizofreni yaşıyor olması. Ancak Sefer Çalınak'la ilgili böyle bir done de yok elimizde. Elimizde kalan 3. done. Bu da aslında psikolojik kökenli travmasal bir geçmiş. Yani eğer bir kişi çocukluk çağında travmatik bir kayıp yaşıyorsa, anne babasıyla özellikle travmatik bir kayıp yaşıyorsa, bu çocukta ayrılma, terk edilme ve her an bırakılma kaygısı tetiklenir ve en ufak şeyde eyvah galiba ben yalnız kalacağım, terk edileceğim durumu çıkar. Ve bu da aslında psikolojik köken. Ama Sefer Çalınak'la ilgili tabii ki bunların hangisi doğru, hangisi gerçekçi, yoksa bunlar bir bahane miydi bilmiyoruz. Sefer Çalınak ilk cinayetinden sonra 13 yıl 9 ay ceza alıyor. Ancak 4 yıl 6 ay kadarını yatıyor çünkü o dönem bir af çıkıyor ve cezaevinden tahliye ediliyor. Kanım dondu şu an. Evet. Olması iyiydi ama oldu. Pişmanım. Ne bileyim artık. Vicdanımı acı acı dinliyorum. Dinmeyecek ki o acı. Dinmiyor işte. Çile Kaç sene bülbülüm, yattın içeride? Çile bülbülüm çile. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi sürekli bir mağduru oynama çabası var. Yani sanki kader ona karşı bir savaş açmış ve o da kendini müdafaa etmek durumunda kalmış gibi bir durum söz konusu. Ve burada vicdanımı acı acı dinliyorum, çile bülbülüm çile derken aslında hayatını aldığı kadının, hatta kızın canına üzüldüğünden mi bunu söylüyor diye sorarsanız hiç öyle değil. Çünkü buradaki bu çile bülbülüm çile ve vicdanının ifadesi izlediğiniz üzere aslında kendi hayatının, kendi huzurunun, belki kendi gidişatının sekteye uğramasını gösteriyor. Çünkü burada olmasaydı iyiydi, pişmanım. Yani sanki çok önemsiz bir detaymış gibi oldu ama işte olmasaydı iyiydi gibi bir empati körlüğünü görüyoruz arkadaşlar. Yani karşısındaki kişinin hayatını mahvettiğini, o kişinin ailesinin hayatını mahvettiğinden bir haber şekilde tamamen kendisinin mağduriyeti üzerine kurulu bir kategoriye koymuş kendisini. Tahliye edildikten sonra Çalınak askere gidiyor ve askerden döndükten sonra da İstanbul'a yerleşiyor. İstanbul'dayken Elif Çalınak'la evleniyor. Ancak Elif Çalınak'la evlendikten sonra başka biriyle beraber olmaya başlıyor. Ama Elif Çalınak'tan da tabii ki bu süre içerisinde 2 çocuğu var. Yosma Evcil'le birlikte yaşıyorlar. Dediğim gibi hani bir başkasıyla beraber yaşamaya başlıyor diyorum ya, o kişi Yosma Evcil. Aynı zamanda bakın, burada yine sakat bir sistem var. Çünkü Sefer Çalınak bir tarafta evli, Yosma Evcil de evli. Ve bu ikisi Ümraniye'de bir süre beraber yaşamaya başlıyorlar. Tabii ki bir süre sonra Yosma Evcil'in kendisinin mal varlığına gözünü diktiğini, beni kesecekti, kendi gitti diyerek aslında yine bir nefsi müdafaa olarak onu öldürdüğünü itiraf edecekti. Beni öldürmeye kalkınca kendi öldü. Kendi nasıl öldü ya? Kendini ben öldürmüş oldum. Ay onu da mı öldürdün Sefer Evet. amca, ne yaptın ya? Bende yalan yok. Dobrayım ben, yani yalanım yok. Ay. Bir hemşerimle tanıştım. Bir hemşerimle tanışınca evliliğe doğru gitti. O da daha kocasından boşanmamış. Ondan sonra ne bileyim artık, yani o da beni bir para için kafayı aldı, evimi aldı, paramı aldı. Beni öldürmeye kalktı. Kendi gitti. Arkadaşlar, Freud'un tekrarlama zorlantısı dediği bir sistem var. Yani kişi bir olayda bir davranışı, bu davranışın neticesi kendisine dönüşü pozitif olmasa bile, kar sağlamasa bile hastalıklı bir şekilde onu tekrarlamayı ifade eder. Ve burada da aslında bu kavram Sefer Çalınak'ın cinayetinde görüyoruz. Nasıl mı? Fail o günden önceki ve o günkü içinde anlamlandıramadığı içsel çatışmaları suç davranışları üzerinden, yani saldırganlık üzerinden çözmeye çalışıyor. Ve bu yeni değil. Daha önce Fadime cinayetinde de aynı şekilde bu durumu çözmeye çalışmıştı. Yani genel hatlarıyla baktığımızda Fadime'de de aynı sanrılara, hezeyanlara kapılmış, onu öldürmüştü ve bu olayda da Yosma Evcil cinayetinde de yine hezeyanlara kapılıp bunlara inanıp gidip Yosma Evcil'i öldürdü. Evet. Olması iyiydi ama oldu. Pişmanım. Ne bileyim artık.
Sefer Çalınak bu cinayeti de işledikten sonra yeniden cezaevine giriyor. Ve Sefer Çalınak cezaevinde bu sefer 6 yıl kadar kalıyor. Ancak 6 yılın sonunda tahliye edildiğinde onun aklında tek bir şey var. O da yeniden evlenmek. Sefer Çalınak tahliye olduktan sonra ilk işi evlilik programlarına başvurmaktı. Çünkü bir an önce onun evlenmesi gerekiyordu. Ve bu noktada da zaten Rukiye isimli bir şahısla evleniyor. Ancak daha sonra evlilikleri bitiyor ama neden bitti, ne oldu buna dair bir bilgi sahibi değiliz. Ve bu evlilik neden bitti diye sorulduğunda aslında evlilik programlarında kader ona bir pusu kurdu ve şanssızlıklar yakasını bırakmadı. Onun hayatı aslında tamamen bir talihsiz serüvenler dizisiydi. Kurban ise kendisiydi. Mayıs 2014'te Sefer Çalınak bir televizyon programına katılıyor ve orada evlenmek istediğini söylüyor. Ancak Sefer Çalınak'ın ilk cinayetini en başta söylüyor. Evet, ben 17 yaşında bir cinayet işledim ama işte ıslah oldum vesaire gibi. Ancak orada ikinci cinayeti de işlediğini söyleyince programın sunucusu tarafından programdan çıkarılıyor. Ne olur yani lütfen beni yanlış anlamayın ama ben programı terk etmenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Lütfen. Buyurun efendim. Programdan sonra Sefer Çalınak aslında çeşitli gazetelere ve televizyon programlarına röportaj veriyor. Ve diyor ki ben bir kader kurbanıyım, bir yanlış yaptım, cezamı çektim ve akıllandım diyor. Sonuçta elimden bir kaza çıktı ve evlenmek benim de hakkım diyor. Arkadaşlar bütün buraya baktığımızda hani şunu diyebilirsiniz. Ya adam evet belki pişman oldu vesaire gibi bir yorum da yapabilirsiniz. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Burada olayın, yaptığı olayların, kendi sebebi olduğu olayların suçunu tamamen dışsallaştıran biri. Bakın sürekli dışsallaştırıyor. Ben yokum, başkası yüzünden. O bana bunu yapacaktı, kendi gitti. Gıcık kaptım. Yani sürekli bir dışsallaştırma eğilimi var. Ve bu ne demek aslında? Ben yaptığım şeylerin farkında değilim. Yaptığım şeylerin kimlerin hayatına nasıl çirkince etkilediğinin farkında değilim. Ben kurbanım diyerek aslında buradaki içgörü yoksunluğunu gösteriyor. Yani içgörüsünün tamamen kaybolduğu bir Sefer Çalınak vakası görüyoruz. Ve aslında hayatını kaybedenler değil, kurban olan ona göre kendisi. Hanımını mı öldürdün? Kader olarak. Çalınak tüm bu olaylardan sonra tabii ki bir anda popülerleşti ve dünya basınına çıktı ve sonrasında yerli basında da yer almaya başladı. En son Seda Sayan'ın programında gördük kendisini. Ve Sefer Çalınak bütün bu olayların ardından tekrar memleketine dönüyor, Tokat'a dönüyor. Ve Tokat'ta aslında yapmayı en sevdiği şeyi yapmaya devam ediyor. Emekli hanım aramaya devam ediyor. Ve Kasım 2014'teki bir habere göre de motorunun arkasına bir yazı asmış. Yazıda şöyle yazıyor: emekli hanım arkadaş arıyorum. Bütün bu dosyaya baktığımızda bir tarafta kendisini kader kurbanı olarak nitelendiren ve kimine göre de güler yüzlü katil olur mu hiç diye pohpohlanan Sefer Çalınak'ı görüyoruz. Ama temeline baktığımızda dediğim gibi buradaki psikopati dediğimiz, yani gerçekten bir empati yoksunluğu, içgörüde eksiklik, ben nelere sebep olduğumun bilincine varamama ve sürekli bir hezeyan ve buna inanma, Otello sendromu dediğimiz bir sendrom görüyoruz. Bu kişinin psikiyatrik bir tanısı olmadığı için şunu asla diyemeyiz: bu kişi hastaydı ve bu yüzden yaptı. Bunu diyebilmemiz için bir tanı olması lazım önümüzde ama böyle bir şey yok. Çok pişmanım ama pişmanlık ele geçmiyor. Ama bundan sonra ne bileyim, kurban olduğum Allah hakkımdan hayırlısını versin. Yeni bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın, yorumlarda buluşalım.